Bir gün anneniz, babanız ya da eşiniz size bakıp seni tanıyamadım derse ne hissederdiniz? Düşünün ki bir insan hafızasını yavaş yavaş kaybedip gidiyor. Konuşurken kelimeleri karıştırıyor. Yakınlarının isimlerini bile hatırlayamıyor. Ve sonra doktorlar size şu cümleyi kuruyor: akciğer kanseri beyine sıçramış. Sizce bu noktada kaç kişi mutlu kalabilir? Çoğu insan için beyin metastazı tanısı sanki hikayenin sonuna gelindiği anlamına geliyor. Çünkü artık sadece bir akciğer tümörüyle değil, düşünceleri, hafızayı ve kişiliği etkileyen bir hastalıkla mücadele etmek gerekiyor. Ama birazdan anlatacağım vaka bazen hikayenin tam da bittiği düşünülen yerde yeni bir sayfanın açılabileceğini gösteriyor. 63 yaşında erkek hastamız. Ateş, kilo kaybı ve gece terleme şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde sol akciğerine 5,5 cm kitle saptanıyor. Ancak sorun sadece akciğerde değil. Beyin MR'ı çekiliyor. Beyin MR'ında da yaklaşık 2,8 cm'ye ulaşan bir metastatik kitle var. Yani akciğerden beyine sıçramış. Hastada konuşma bozukluğu gelişmiş. Çevresindeki insanları tanıyamıyor. Yani karşımızda beyin metastazı bulunan 4. evre yani son evre bir akciğer kanseri hastası var. Hasta bize gelmeden önce beyin metastazları ameliyatla çıkarılmış. Ardından da kalan bölgeye radyoterapi verilmiş. Fakat asıl önemli nokta bundan sonra başlıyor. Hasta bize gelir gelmez tümörden ayrıntılı moleküler analiz ve genetik inceleme yaptık. Sonuçlar gelince tedavide netleşti. Şimdi genetik testinde hastanın EGFR negatif, ALK negatif, ROS negatif. Bunların negatifi ne demek? Hasta ilk etapta akıl ilaca uygun değil. Ama biz ne yaptık? Hemen immünoterapi skoruna baktık. PDL1 dediğimiz oran %70'ti. %70 ne demek? Bu hasta immünoterapiden çok fazla fayda görebilir demek. İşte modern onkolojide çağı değiştiren, tedavi değiştiren bilgiler bunlar. Çünkü artık sadece tümörün nerede olduğuna değil, biyolojik davranışına bakıyoruz. Bu sonuçlar doğrultusunda hastaya immünoterapi ve kemoterapi kombine şekilde başladık. Neden birlikte başladık? Çünkü hastalık yükü çok fazlaydı. Burada immünoterapi tek başına yeterli olmayabilirdi. Hemen burada eklemeyi de yapayım. Devlet artık bu aşamada akciğer kanserinde akıl ilaca uygun değilse immünoterapiyi ödüyor. Yani ücretsiz alabiliyorsunuz. Hastayı tekrar hatırlatayım. Tanağında akciğerinde 5,5 cm büyüklüğünde bir kitlesi var. Ve PET-CT tümör metabolik aktivitesi de oldukça yüksek. Ayrıca sadece tümör bunda kalmıyor. Göğüs içerisindeki lenf bezlerinde de metastatik tutulumlar vardı. Hastaya 4 gün tedavi uyguladık. 4 gün sonra hemen PET kontrolünü çektik. Burada size de göstereceğim sonuçları. Akciğerdeki o 5,5 santimlik kitle 2,5 santime düştü. Yani yarı yarıya küçüldü. Kanserin canlılığını gösterilen metabolik aktivite belirgin şekilde azaldı. Başlangıçta aktif olan mediastinal lenf nodlarında ciddi oranda küçülme oldu. Ama asıl dikkat çekici sonuç 6. ay kontrolünde geldi. O akciğerdeki lezyonun metabolik aktivitesi neredeyse tamamen kayboldu. Radyoloji raporunda şu yazıyor: metabolik olarak tama yakın yanıt. Yine başlangıçta metastatik tutulum gösteriyor. O mediastendeki akciğerdeki lenf nodları artık aktifliğini kaybetmişti. Beyin metastazı nedeniyle ameliyat edilmiş son evre bir akciğer kanseri hastasında. Sadece 6 ay sonra gelen sonuç ortada. Bu tedavilere bağlı. Başlarda bulantısı oldu mu oldu, kusması oldu mu oldu, iştahı azaldı mı azaldı. Ama sonra vücut bunları alıştı. Bizim verdiğimiz destek tedavilerle bu şikayetleri minimuma indi. Benim için daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Bu hasta ilk başlarda geldiğinde 2 tane yakınıyla birlikte geliyordu. Yani desteğe ihtiyacı vardı. İnanın artık tek başına gidip geliyor. Ben uzun süredir hastanın yakınlarını görmüyorum bile. Tabii ki her hastada böyle güzel sonuçlar alamıyoruz. Ama ümidimizi de kaybetmemek için böyle güzel sonuçları sizle paylaşıyorum. Bu vaka bize çok önemli bir şey hatırlatıyor. Kanser tedavisinde bazen en önemli soru şu oluyor: tümörün biyolojisi ne? Akıl ilaca uygun mu? İmmünoterapiye uygun mu? Çünkü doğru hastaya doğru genetik test yapılırsa, doğru biyobelirteçler değerlendirilirse ve doğru tedavi doğru zamanda uygulanırsa sonuçlar bazen bizim de beklentimizin ötesine geçiyor. İşte modern onkolojinin gücü tam olarak da burada yatıyor. Siz kemoterapi ve immünoterapi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bu illetle uğraşan yakınlarınıza paylaşmayı ihmal etmeyin.